Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Welcome to the 37th Annual Commencement Exercises of the Touro College Jacob D. Freudsberg Law Center. Mayor Kati. I always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look we made it. Evet, hazır mıyız? Bugün 26 Mayıs 2021. Mezun oluşumun 2. senesi. Bugün bunu düşündüm. Hatta bu sabah bir tweet attım. Gün boyu içinde bulunduğum enerji buydu. Ve evet, konumuz şirket açmak. Çiçeğiburnu'nda bir avukatım, 27 yaşındayım. 1 senedir avukatlık yapıyorum. Artık kendi şirketimi açma yolunda ilerliyorum. Türkiye'de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra stajımı tamamlayıp uluslararası bir kariyer inşa etmek için Amerika'ya geldim. Buraya geldikten sonra yaklaşık 2,5-3 sene paralegal olarak, yani avukat asistanı, Türkiye'deki stajyer avukatlık mertebesi gibi düşünebiliriz. Paralegal olarak çalışıyorken bir yandan para kazandım, bir yandan da o kazandığım parayla geçimimi sağlayıp yüksek lisans yaptım. Ve ardından New York Baro sınavına girdim. Baro sınavında geçtikten sonra avukatlık ruhsatımı almış oldum. Yani New York Barosu'na kaydolmuş oldum. 2020 senesinin başında da pandemi başlamadan hemen böyle birkaç ay öncesinde avukatlık serüvenimi başlatmış oldum New York'ta. 1 sene boyunca büyük bir şirkette avukatlık yaptım. Şirket avukatlığıydı. Yaklaşık 200 avukat çalıştıran New York'un en meşhur, en büyük firmalarından bir tanesiydi. Diyorum çünkü bu büyük firmadan yaklaşık 2,5-3 ay önce istifa ettim. Bir sabah uyandığımda o gün canım işe gitmek istemedi. Ve patronumu arayıp o gün işe gelmek istemediğimi söylediğimde bana izin günlerimin kalmadığını ve hastalık dışında herhangi bir sebepten ötürü o gün işe gelmeyişimin mümkün olmayacağını söyledi. Ben de o dakikada dedim ki, bu nedir? İçerisinde yaşadığım bu hayatta bir kariyer inşa ettiğim, çalıştığım, çabaladığım, taş üstüne taş koyduğum bu hayatın içerisinde bir sabah uyandığımda hastalıktır, acil durumdur, bunları saymıyorum. Yani illa ölüyor olmama gerek yok. Bir sabah uyandığımda paşa gönlüm işe gitmek istemiyorsa, o gün boyu kitap okumak istiyorsa veya gün boyu parklarda yürümek istiyorsa benim bunu yapabiliyor olmam lazım. Bu bir başka insanoğlunun iznine tabi olmaması lazım. Bende böyle bir mantalite var. Herkes farklıdır. Herkesin zayıf noktası farklıdır. Herkesin bu hayatta kovaladığı hedefleri farklıdır. Ama benim şahsen bu çok içime dokunmuştu. Yani nasıl ya dedim, hani nasıl? Tabii ki hayat kelebeklerden, çiçeklerden, böceklerden ibaret değil. Yani ben kendi işimi kurduğum zaman da benim bir takım sorumluluklarım olacak. Özellikle avukat olmanın verdiği bir vebal var. Yani bir davam varsa çok önemli. Bir insanın geleceği benim ellerimdeyse veya hukuki bir mücadele veriyorsa ve bunun sonucu bana bağlıysa, ben bir sabah uyandığımda o duruşmaya gitmek istemiyorum, paşa gönlümün sözünü dinleyeceğim, tabii ki demem. O çok ayrı bir konu. Günlük rutin iş dünyasında bu tarz minik esneklikler yaratabilmek ayrı bir konu. Tabii bu paşa gönlünün sesini dinleme meselesi dışında geleceği görmeme de sebebiyet verdi. Yani ben bir kere bu sistemi sorgulamaya başlayınca, bu büyük kalabalık şirket içerisinde çalışma meselesini düşününce, burası bana bir gelecek vadeden bir ortam, bir dünya sunmadığını fark ettim. Öyle bir dünya ki, büyük şirkette çalışma dünyası, insan kendini kaybediyor. Yani rutinin içerisinde kaybolup gidecektim. Eğer bir adımı bu yaşımda, 27 yaşımda atmasaydım, ileride 30 olduğum zaman, 35 olduğum zaman, belki bir gün evlenip çoluğa çocuğa karıştığım zaman bu daha zor hale gelecekti. Bunun olmasını istemediğim için ne kadar erken o kadar iyi mantalitesiyle bir an önce istifa edip yoluma bakma kararı aldım. İstifa sürecinde biraz ürktüm. Yani acaba ne yaparım, işte pandeminin ortasındayız, nasıl para kazanırım, nasıl müvekkil bulurum falan meselelerinden dolayı. Ama risk aldım. Dedim ki ne olacaksa olsun, denemeden, bir adım atmadan ilerisi gelmiyor, devamı gelmiyor. Dedim, mektubumu hazırladım. İstifamı bastım. Hatta mektubu da şuraya bir yere
koyayım. Güzel bir böyle şey olsun, ambiyans olsun ben anlatırken bir yandan. İş yerindeki patronlarım, benden büyük abilerim, ablalarım diyeyim çünkü iş yerindeki en genç avukat bendim. Herkes böyle 35'in üzerindeydi. Hepsi de bana emin misin? Bir daha düşün. Çok genç değil misin? Kendi değilsin. Belki 2 sene daha mı çalışsan falan diye bayağı korkuttu. Yani şöyle söyleyeyim, 1 ya da 2 avukat ancak bana dedi ki go for it, yani git peşinden yap ne yapmak istiyorsan dedi. Diğer herkes bunun çok erken alınmış bir karar olduğunu, hevesten ibaret olduğunu, tabii ki hiçbirini dinlemedim. Çünkü dediğim gibi risk almadığın zaman veya bir şeyleri yapmaktan korktuğun zaman, kendini alıkoyduğun zaman hayat çekilmez bir hale geliyor, sıkıcılaşıyor ve senin yapmak istediklerini yapman gecikiyor. İstifamı verdikten sonra hemen kendi şirketimi kurma işlemlerine anında başlayamadım. Bir Türkiye'ye gidip gelmem gerekti. Akraba ziyareti, memleket hasreti, arkadaş özlemi, anne baba isteği, tüm bu duygular birleşti. Benim bir Türkiye'ye gidip gelmem gerekti. Şu an resmen ve fiilen şirket açma işine başlıyorum. Bunu da yaparken bir yandan kamerayı, sizleri, bu yola benim gibi baş koymuş başka yoldaşlarım, meslektaşlarım varsa hepinizi benimle birlikte bu macerada yanımda getireceğim. Tecrübelerimi, öğrendiklerimi, öğrenemediklerimi, deneyimlerimi, her ne başıma gelecekse bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Atılması gereken adımlar var şirket açma meselesinde. Bunların tabii ki bir sürü alt başlıkları var. Tabii ki bir sürü ayrıntıları var. Ama ben şimdi ayrıntıları burada kameranın karşısında uzun uzun anlatmaktansa belli başlı yapılması gereken başlıkları söyleyip daha sonra o başlıkları birer bölüm haline getirip her bir başlığı, her bir adımı birer bölümde işleyecek şekilde ilerleteceğim bu belgesel vlog serisini. Planım bu yönde. Değişebilir. Beceremeyip başka bir şekilde dönüştürebilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. İlk kez bu konsepte bir şey çekiyorum. İlk kez böyle oturup ciddi bir şekilde YouTube videosu çekiyorum. O yüzden başıma her şey gelebilir. Bunu bilerek hareket edelim lütfen diyorum. Evet. Başlıklara geçiyorum. Şirket açma meselesindeki birinci ve en önemli adım, en önemli demeyeyim, birinci adım şirketin ismi ve cismi. Hatta şöyle yapayım. Şirketin, şuraya böyle çıksın. Şirketin ismi ve cismi, hepiniz takdir ediyorsunuz ki şirketin bir ismi olması lazım. İsim buluyorsunuz ve şirket tipini seçiyorsunuz. LLC dediğimiz Limited Liability Company mi, LLP dediğimiz Limited Liability Partnership veya solo, yani kendi başına ilerleyeceğin bir sistem mi istiyorsun? Hangi şirket tipini seçtiysen buna bağlı olarak vergilendirme meselesi ortaya çıkıyor. Her şirket tipinin farklı vergilendirme sistemi var. Bu alt başlıklar dediğim gibi ana birinci başlığı işlerken alt başlıklardaki ayrıntıları da tek tek anlatarak veya da birlikte öğrenerek, çünkü ben de hepsine tam hakim değilim şu an, araştırarak, sorarak öğreniyorum. Siz de benimle birlikte öğreneceksiniz. İkinci adım, yani şirket kurma meselesindeki ikinci büyük başlıksa şirketin vitrini. Ne bu şirketin vitrini dediğim şey? Şirketin dışarıya dönük yüzü. Yani web sitesi, sosyal medya hesapları, Google hesabı veya e-mail adresi, tüm bunlar şirketin dışarıya verdiği izlenimlerle alakalı. Ben Türkiye'ye gittiğimde de bunu çok gördüm. Buradaki işte genç hukukçulardan, internetten araştırıyorum. İşte kim ne yapmış, nasıl ilerlemiş falan diye videolar falan izliyorum. Şunu gördüm. Çok az insan şirketine bir vitrin değeri verip dışarıya güzel bir şekilde onu sunuyor. Bakıyorum genç hukukçulara, bir web sitesi yok. Ya da hala Hotmail kullanıyor, Gmail kullanıyor. Google'a yazdığın zaman, atıyorum Merve olsun, Merve Hukuk Bürosu yazdığın zaman çıkmıyor. Yani haritalarda çıkmıyor, Google'da çıkmıyor, bulunmuyor. Yani dijital dünyada bir varlığı olmuyor, yok. Fazla teknolojiyi ben de sevmiyorum ama akış bu şekilde, dünya bu şekilde ilerliyor ve buna bir şekilde ayak uydurmak gerekiyor. Potansiyel müvekkillerin, bana ihtiyacı olacak olan insanların beni sadece kulaktan birilerinden duyarak değil de Google'a yazdığı zaman veya bir şekilde adımı duyup bu kimdir, nedir diye araştırmak istediği zaman benim o dijital dünyada bir kimliğim, bir varlığım olması gerekiyor. Bunu sağlayacak olan şeyler de sosyal medya hesapları, web siteleri, bu web sitesine bağlı işte e-mail adresleri, tüm bu varlıklar şirketin vitrinini oluşturuyor ve bence çok önemli. Evet, üçüncü ve en önemli adım, bence bu en önemli adım, güvenlik adımı. Her meslek
dalı için uygulanabilecek, her meslek dalı için değerlendirilebilecek adımları saydım ben 1'de ve 2'de. Ama bu 3. adım, yani güvenlik meselesinde daha çok avukatlar ve hukukçular için önem arz eden bir takım maddeler sayacağım. Mesela IRS, yani vergi dairesi. Evet, yani vergi dairesi diye çevirebiliriz. Amerika'nın vergi dairesi. Ve tabii her ülkede vergi ödemek önemli, vergi kaçakçılığından kaçınmak önemli. Ama burada Amerika'da biraz daha iş korkutucu, çünkü vergilendirme sistemi, vergi ödeme çok komplike. O yüzden ince ince eleyip sık sık dokuyup daha en başında, şirketin en başında çok sağlam tutmak lazım o vergi ve hesap kitap işlerini. En başında işleri sallantıda bıraktığın zaman ileride başına bir şekilde bir problem geldiği zaman IRS sana soruşturma açabilir veya bir şekilde senin şirketini izlemeye alabilir. Çünkü yapıyorlar. Yani şöyle bir şey var. Mesela IRS'in radarı diye bir şey var. Her sene böyle random, rastgele insanlar seçiyor ve sen bunun radarına takıldığın zaman senin şirketini falan araştırıp ekonomik geçmişine bakıp işleri usulüne uygun yapıyormuşsun, yapmıyor musun? Bunun soruşturmasını yapabiliyor. Bilemeyebilirsin, genç olabilirsin, işini yeni kurarken gözünden kaçan ayrıntılar olabilir. Bundan bir 5 sene sonra bir şekilde bu hata ortaya çıktığı zaman ben niye binlerce dolar, 10 binlerce ya da 100 binlerce dolar, Allah korusun, ödemek zorunda kalayım? İşte bunlarla ileride uğraşmamak için şimdiden, en başından işi sağlama almak gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak da hesap kitap muhasebe işleri. Şirkete gelen para, giden para, bunların hepsinin bir hesap ve kitabının oluşturulması. Bir record system dediğimiz, yani her şeyin kayda geçirilmesi gerekiyor. Her küçük ayrıntının, bunun içinde bir banka hesabı oluşması gerekiyor. Bu da güvenlik çatısı altında değerlendirilmesi gereken bir şey. Bankaya gidip bir şirket hesabı açılması lazım. Sizin kendi kişisel hesabınızdan ayrı olarak. Ve o şirket hesabının bir kredi kartı ve bir banka kartı olması lazım ki sizin yaptığınız, şirket için yaptığınız her harcama veya şirkete aldığınız her harcama, mesela müvekkilinizden aldığınız her para, mesela bazı hukuk dallarında avukatlar müvekkilleri için geçici olarak parayı rehin değil de emanet sistemine göre para tutmaları gerekiyor olabiliyor. Mesela bu gibi durumlarda o paranın avukatın kişisel hesabında değil, şirketin hesabında tutulması falan lazım. Eğer buna aykırı en ufak bir harekette bulunursa avukat, kişisel hesapla şirket hesabının karıştırılması meselesinde direkt disbar, yani barodan bile çıkarılabiliyor. O kadar ciddi bir mesele. Son olarak da en sona koydum ama aslında belki de saydığım tüm bu maddelerin en önemlisi bir malpractice sigortası olması. Malpractice dediğimiz şey genelde doktorların başına geliyor. Demek istediğim şey, malpractice sistemi diye bir sistem var ve avukatların da başı sürekli belaya giriyor bununla. Özellikle burada Amerika'da. Yani her önüne gelen müvekkil avukata sen beni doğru düzgün savunmadın, sana malpractice davası açıyorum diyebiliyor. Görevi kötüye kullanma davası açıldı size karşı diye siz görevi kötüye kullanmış olmuyorsunuz tabii ki. Ama meslek gereği her meslekte başa gelebilir. Tıpkı hastanın içinde makas unutan doktor gibi mesleki bir takım hatalardan ötürü malpractice davasını kaybettiğiniz zaman milyon dolarlık ceza gelebiliyor size. Yani o kadar önemli, o kadar yaygın burada ve o kadar büyük bir risk aslında. O yüzden her avukatın mutlaka ve mutlaka malpractice davası sigortası yaptırması gerekiyor. Hatta tek bir müvekkil dahi kabul etmeyin diyordu okuldaki hocalarım sigortanız olmadan. O kadar önemli bir mesele. Araştırmalarım sonucu teoride hazırladığım plan bu şekilde. Yarından itibaren, hatta belki bu akşam direkt araştırmaya başlayacağım, yani uygulamalı araştırmaya başlayacağım. Şirket kurma işinin bir haftada 7-8 günde halledilebilen bir iş olduğu söyleniyor. Ama bunun bir arka planında 2 haftalık, 1,5 haftalık bir araştırma süreci var. Ben gerçekten 1,5 haftadır araştırıyorum ve sürekli okuyorum. Sosyal medyadaki paylaşımları takip ediyorum. Bir yandan benim yaşımdaki hukukçuların piyasadaki ilerleyişlerini takip etmeye çalışıyorum. Ne tür web siteleri açmışlar, nasıl ilerliyorlar, hangi davalara bakıyorlar, modern dünyaya ayak uydurabiliyorlar mı? Bu da çok önemli. Geri gelmişken söyleyeyim. Buna ek olarak eski iş yerimden büyük avukat abilerim, ablalarım var benden yaşça çok büyük ve tecrübeli olanlar. Onlarla konuşup onlardan tavsiye almaya çalışıyorum. Bunun dışında şuna değinmeyi unuttum. Belki de zurnanın zırt dediği yer veyahut da insanların en çok merak ettiği yer
para kısmı, bütçe kısmı. Benim şu anki bütçem beni 2,5-3 ay götürebilecek bir bütçe. Fazla bir bütçem yok. Ama zaten benim giderlerim de çok olmayacak. Saydığım başlıklarda göreceksiniz ki bir ofis kiralama maddesi saymadım. Çünkü ben kendim için şu aşamada fiziksel bir çalışma alanı bütçesi ayırmadım. Bunun için zaten bütçe ayıracak halde de değilim. Fiziksel bir ofisim olmayacak. Dediğim gibi bu da aslında dijital dünyanın güzelliklerinden belki de bir tanesi. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık en azından benim yaşadığım eyalette New York'ta davaların çoğu %60-70'i özellikle pandemiden sonra her şey online olmaya başladı. Yani çok az türde dava kaldı online olmayan. Gidip mahkemede bizzat kağıdı böyle teslim ederek sunum yapman ya da işte davanı, duruşmanı sunman gereken çok az dava tipi kaldı. Neredeyse her şey artık %60, 70, 80 hatta 80 bile diyebilirim online oldu. İleride şirket büyüdüğü zaman belki şirkete sekreter, paralegal, resepsiyonist veya başka çalışan avukatlar almanız gerektiği zaman bir ofis alanına ihtiyacınız olacaktır. Şu aşamada ben kendimin bile bu sene içerisinde, 2021 senesi içerisinde bir ofise ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Bununla mesleğimi icra edebileceğimi düşünüyorum. Ne diyebilirim ki? Daha fazla ne diyebilirim ki? O kadar çok konuştum ki. O kadar çok konuştum ki neyi nereden keseceğim hiç bilmiyorum ve söylediğim her şeye o kadar değer veriyorum ki kesmeye bile kıyamayacağım. Bak bütün bu konuştuklarımın hepsini öylece yükleyeceğim. Kim izleyecek bilmiyorum. Evet, klasik bitiş konuşmamızı da yaparak videomuzu sonlandırabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de bana teşekkür ediyorsanız verdiğim değerli bilgilerden dolayı rica ederim. Videoların devamı gelecek. Yok, evet gelecek diye böyle direkt garanti vermiyorum. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız abone olacaksınız. Şaka şaka. Ben yine de çekeceğim videoları. Siz de bunun nimetlerinden nemalanacaksınız. Fikir almak olur, bir sorunuz olur, merak ettiğiniz konular olur. Bana her zaman yorumlardan ulaşabilirsiniz veya Twitter, Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Spotify'dan bile ulaşabilirsiniz mesela. Çok güzel playlistlerim var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable.